Şimdi bir eğitim düşünün, fiyatı yüksek, bir eğitim düşünün, fiyatı orta, bir eğitim düşünün, fiyatı çok düşük. Tamam. Burada kararı nasıl vereceksiniz? Asıl problem bu. Dalış eğitiminde ucuz fiyat mı, pahalı eğitim mi? Hangisi doğru? Peki gerçekten doğru fiyat diye bir şey var mı? Bugün sadece fiyatları değil, suyun altına inmeden önce hayatınızı değiştirecek bir kararın nasıl verileceğini konuşacağız. Eğitim almak istediğinizde sizi yönlendirecek çok fazla sistem, çok fazla eğitmen ve çok fazla yorum var. Bunların arasında karar vermek bile başlı başına gerçekten çok zor olabiliyor. Ama diğer tüm alanlarda olduğu gibi dalışta da doğru eğitimi almak bu işi doğru yapmanın, güvenle yapmanın ve gelişmenin anahtarı. İşte bu yüzden bu videoyu hazırladım. Dalış eğitimi ararken karşınıza çok farklı fiyatlar çıkabilir. Yeni başlıyor olabilirsiniz. Eğitmen olmak istiyor olabilirsiniz. Hatta eğitmen eğiticisi bile olmak istiyor olabilirsiniz. Tamam, son söylediğim çok gerçekçi olmadı. Onların fix fiyatları var ama anladınız yani mesajı. Ama konu ne olursa olsun akıllarda tek bir soru var. Bu fiyat doğru fiyat mı? Burada bir duralım. Çünkü bu doğru fiyat aslında ucuz ya da pahalı olan değildir. Size bir tanım sunacağım. Bakalım katılacak mısınız? Doğru fiyat hem sizin almak istediğiniz hizmeti size sağlayan hem de o hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak için belirlenen kar payı içeren fiyattır. Yani sadece size değil, sizden öncekilere ve sonrakilere kalite sunmaya devam edebilecek olan yapıdır. Bu tanıma siz katılıyor musunuz? Yorumlarda konuşalım. Fiyatı değerlendirirken sadece rakama değil, içeriye ve katma değere de bakmanız gerek. Çünkü kaliteli bir dalış eğitimi sadece suya girip çıkmak demek değildir. Bu eğitim sizi geliştirir, güvende tutar, profesyonelliğe hazırlayabilir ve insan sağlığı gibi kritik konularda farkındalığınızı arttırır. Peki pahalı eğitimler her zaman kaliteli midir ya da ucuz olanlar değersiz midir? Hadi gelin biraz da bunu değerlendirelim. Pahalı eğitimler iki gruba ayrılır. Bir, gerçekten kaliteli içeriğe ve deneyime sahip olanlar. İki, içeriği zayıf ama fiyatı yüksek olanlar. İyi fiyatlandırılmış bir eğitim şunları kapsar: kaliteli eğitmen, güvenli ekipman, eğitim ortamı, size özel zaman, küçük gruplarla çalışma ve daha fazlası. Ama bunlar yoksa ve sadece fiyat yüksekse bu sürdürülebilir değildir. Bu videonun hem eğitim almak isteyen, seviyesine olursa olsun fark etmez, eğitim almak isteyen insanlarda hem de dalış izleyen olursa dalış merkezlerinin fiyat politikalarında bir değer yaratacağını, bir şeyleri değiştireceğine inanarak çekiyorum. Bunu tekrar bahsetmek, yinelemek istiyorum. 2018'de eğitmen kursuna katıldığımda bazı konuları pekiştirmem gerekti. 2020'de farklı bir sistemin eğitmen kursuna katıldığımda hiç duymadığım konuları sıfırdan öğrenmem gerekti. Ya da yine 2020'deki eğitmen kursunu alırken aynı kursun içerisindeki farklı eğitmenlerden bir konuda çok cılız bir ders alırken öbür tarafta çok donanımlı bir ders alabildim. Çünkü bazen bazı şeyler böyle yapılır diye ezberletiyor. Neden sonuç ilişkisi hiç açıklanmıyor. Şimdi geriye dönüp baktığımda bazı eksikliklerimin temelinde bu var ve bu yüzden ben hem bu YouTube kanalını hem DSA'yı hem The Human Diver'a çevirmenlik yapma sebebim hem de eğitimlerimde sürekli olarak bir şeylerin neden sonuçlarını açıklama ihtiyacı hissetmem. Hani bu yüzden oldu. Cümleyi kötü bağladım ama ucuz eğitimlerin bazıları sadece maliyeti düşük tutmak için tasarlanmıştır. Ekipmanlar yetersiz olabilir. Eğitmenler yeterince donanımlı olmayabilir. Müfredat eksik kalabilir. Ancak her ucuz eğitim kötü müdür? Hayır, elbette. Bizim eğitimler gerçekten ucuz ve kaliteli. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü zaten bizden eğitim almanız için bizim derneğimizde veya kulübümüze üye olmanız gerekiyor. Reklama girmeyeceği için böyle söyledim. Aslında şöyle bağlayabilirim. Bir sonraki cümlem de buydu. Bazı özel fırsatlar, bazı grup çalışmaları, bazı kampanyalar kaliteli eğitimi daha uygun fiyata sizlerle buluşturma imkanını sağlayabilir. Sonuç olarak bir fiyatın ucuz ya da pahalı olması tek başına bir şey anlam ifade etmez. Önemli olan o eğitimin içeriği, değeri ve sizin beklentilerinizi karşılıyor olup olmamasıdır. İçerikleri okuyun, eğitmenlerinizi tanıyın, referanslarına göz atın. Bunların hepsi sizin doğru karar vermenizi sağlayacak. Bir de son olarak şunu eklemek istiyorum. Şimdi bir eğitim düşünün, fiyatı yüksek, bir eğitim düşünün, fiyatı orta, bir eğitim düşünün, fiyatı çok düşük. Tamam. Burada kararı nasıl vereceksiniz? Asıl problem bu. Bu videonun tamamen özeti bu. Kabaca şöyle bakın, tamam mı? Pahalı, orta ve ucuz olanı karşılaştırın ve şunlara bakın. Yani bakamazsınız ama ben hani anlatmak için söylüyorum. Yakalayabilirsiniz bunu. Pahalı olan eğitimle ucuz olan eğitim arasında müfredat, zaman, ekipman, eğitmen sayısı, kalitesi vesairesi açısından farklara bir bakın. Şimdi bir tanesinde çok usta bir eğitmen, işte teferruatlı bir ekipman, güzel bir müfredat, videolar, ne bileyim görseller, sesler, şunlar bunlar vardır. Size güzel bir zaman ayırıyordur. Zaten anlattım ama hani. O zaman bu fiyatı
fiyatın içerisindeki hani marka payı, katkı payını falan değerlendirip o miktar için pazarlık edebilirsiniz. Çünkü size bir değer katacak. Orta olan fiyata şuna bakarsınız. Hakikaten bu ikisinin ortasında mı ve bu sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? Ucuz olan fiyata da şöyle bakın. Neden ucuz yani? Belki dönem içerisinde bir kampanya vardır, bir çalışmaları vardır, kapatıyoruz kampanyasıdır. Orada önemli olan şey şu. Bu kişiler bu fiyat belirlerken şöyle bir şey yapması gerekiyor. Sizden aldıkları ücretin karşılığında ne yapacaklar mesela? Örnek veriyorum. Ekipmanlarını yenileyecekler. Ekipmanlarını geliştirecekler. Bir sonraki eğitime daha fazla bir materyal kullanmak istiyorlar. Bunları satın alacaklar. Bakımlarını yapacaklar vesaire vesaire. Bu yüzden belirli bir ücreti talep etmeleri tabii ki de haklarıdır. Burada ucuz olan fiyatlar genellikle buradaki algıdaki ucuzluktan kastım hakikaten ucuz yani içerik olarak da ucuz anlamında. Sizin eğitiminizi kullandığınız ekipmanın belki son ömrüdür. Sizden sonra bir şey kullanmayacaktır, yenilemeyecektir, kendine bir şey katmayacaktır. İşte söylediğim sürdürülebilir olamaz kısmı aslında burasıydı. Yani fiyat belirlerken bir taraf sizden sonra katma değerine bir şeyler eklemeye devam edecekse, ekipmanlarını geliştirecekse, yeni şeyler alacaksa, markerlar daha fazla kullanacağım, metreleri onlarla işaretleyeceğim, su altına kameralar kuracağım, adayları izleteceğim falan filan böyle bir şey varsa tamam. Bu kişinin talep edeceği fiyat farkıdır. Eğitimini düzgün verecek bir insanın fiyatı farklıdır. Bu ekipman kardeşim benden sonra tufan mantığında olan bir insana vereceği fiyat farklıdır. Yani fiyatları duyup pahalı, ucuz, bu iyi, bu kötü falan diye değerlendirmeyin. Arkasına bir bakın. Bunlara bakın. Dalış için ben en azından bunları söyleyebilirim. Başka konular için bu taktik işe yarar yaramaz bilmem. Bence yarar ama dalış özelinde bu işler böyle. Ben dalıcıların sürekli olarak kendini geliştirmelerini, farklı sistemlerden beslenebilmelerini, beslenmesini ve doğru kararı kendilerinin verebilmelerini istiyorum. Dalış sadece suya girmek çıkmak demek değil. Bu bir hayat yolculuğu. Hayatınıza değer katacak bir yolculuk. Elimden geldiğince sizlere ben bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Zaman içerisinde önerilerim artmaya başladı. İlk başlarda videolarda bir şeyler önermiyordum. Ne ekipman ne direkt olarak bir şey önermiyordum yani sizlere. Ama yavaş yavaş bir şeyler önermeye başlayacağım. Bunların da her birinin arkasında gerçekten mantıklı bir sebep var. Yoksa inanın şu ana kadar reddettiğim sponsorluklar da oldu. Çok küçük bir kanalım evet ama reddettiğim sponsorluklar oldu. Çünkü ürünlerine gerçekten güvenmedim veya işte istemedim. Bütün ürün gamı bana hitap etmiyordu. Zaten mesela ben bir palet videosu çektim. Palet nasıl seçilir videosuydu. Hani hangi paletleri kullanabilirsiniz değildi. Gelen yorumların hepsi, mesajlar da öyle. Ben hangi paleti alayım? Fotoğraf atıyor bana değil mi? Hangi paleti alayım? Ya zaten ben sana bunu söylemek istemediğim için sana ben balık tutmayı öğrettim. Sen kendin palet alabil diye. Sen bana hala palet soruyorsun. Şimdi biz bu mantıkla ilerleyemeyiz. Benim de amacım buradan çıkmak. Bu videoda inşallah bunun için artık daha büyük bir basamak olur. Efendim videoyu sevdiyseniz beğenme butonuna ve kanalı sevdiyseniz kanala abone olmayı bir düşünün. Olun lütfen. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi davranın.